على رسولنا الكريم لتفتحن القسطنطينية بنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. Hazreti Peygamber'in hadisine nail olmak isteyen bütün Müslümanlar yüzyıllar boyunca Konstantiniye şehrini fethetmek için ordular toplamış ve seferler düzenlemiştir. Bu seferlerin ilki Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında olmuştu. Hazreti Muaviye komutasındaki İslam ordusu gemilerle İstanbul'a gelmiş ve şehri kuşatmıştı. Fakat netice alamayan İslam ordusu geri çekilmek mecburiyetinde kalmıştı. Ardından Emeviler ve Abbasiler döneminde de İstanbul kuşatılmıştı. Hazreti Muaviye döneminde Yezid bin Muaviye İstanbul'a gemilerle gelmiş ve şehri kuşatmasına rağmen alamamıştı. Abbasi halifesi Harun Reşit döneminde İstanbul tekrar kuşatılmış fakat fetih müyesser olmamıştı. Roma İmparatorluğu'na 3 kere harp ilan edilerek Ereğli'ye kadar ilerlenmiş olmasına rağmen fetih yine müyesser olmadı. Şiilerin yükselip Batımiliği yayması ile 200 yıldır duraksayan İslam fetihleri 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile yeniden başlamış, Anadolu'nun kapıları İslam'a açılmış, ayrıca İslam fetihleri Araplardan Türklerin eline geçmişti. İstanbul'u kuşatan ilk Müslüman Türk hükümdar Sultan Yıldırım Bayezid Han'dı. İstanbul'u 4 kez kuşatan Yıldırım Bayezid sonuncu kuşatmasında İstanbul'u az daha alacaktı ki Emir Timur'un Anadolu'ya girmesi üzerine İstanbul kuşatmasını bırakmak zorunda kalmıştı. Ardından 2. Murat Han döneminde İstanbul tekrar kuşatılmıştı. Fakat Doğu Roma İmparatorluğu'nun teşviki ile Anadolu'da Düzmece Mustafa isyanının çıkıp da Germiyan ve Karaman ordularının Bursa'ya saldırması üzerine 2. Murat Han İstanbul kuşatmasını kaldırmak zorunda kalmıştı. Fakat Sultan II. Murat İstanbul'un fetih hazırlıklarını tamamlamıştı ve oğlu Sultan II. Mehmet'e gönderdiği bir vasiyetnamede İstanbul'un muhakkak fetholunacağını söylemişti. Takvimler 19 Şubat 1451'i gösteriyordu. Sultan II. Mehmet babasının vefatı üzerine 19 yaşındayken ikinci defa tahta geçmişti. Yeni padişah tahta geçtikten sonra Avrupalı devletlerle sulh yapıldı. Ayrıca sulh yenilenmesini isteyen Avrupalı devletlerle de sulh yenilenmişti. Sultan II. Mehmet Konstantiniye şehrini fethederek Hazreti Peygamber'in hadisine nail olmak istiyordu. İşte tam bu esnada Karamanoğulları Osmanlı topraklarını işgal etmişti. Haberi alan Sultan II. Mehmet Osmanlı ordularının Karaman üzerine gönderirken kendisi de Konya üzerine yürümüştü. Sultan II. Mehmet'in üzerine yürüdüğü haberini alan Karamanoğlu İbrahim Bey Taşeli bölgesine kaçmıştı. Buradan sultana mektuplar göndererek af istemişti. Sultan II. Mehmet
Müslümanlar arasında kan dökülmesini istemediği için affı kabul etti ve Karamanoğlu İbrahim Bey'i affetti. Sultan II. Mehmet Edirne'ye döndüğünde ise Bizans elçileri ile karşılaşmıştı. Bizans elçileri Şehzade Orhan'ın serbest bırakılması karşılığında Doğu Roma'ya 2 dinar fidye verileceğini söylemişti. Fakat Sultan II. Mehmet Han bu teklifi reddetmekle birlikte tarihe geçecek olan sözünü söylemişti. Benim gücümün ulaştığı yerde imparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz. Sultan İstanbul'un kuşatılmasını istemeyen paşalara ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni demişti. Doğu Roma küçüle küçüle sırf İstanbul'dan ibaret hale düşmüş gibiydi. Şehir hakimleri İstanbul'u koruyacak gibi hiçbir şey yapamamıştı. Yıldırım Bayezid Han İstanbul'u giderek zayıflatmıştı. Doğu Roma imparatorları tahta geçtikten sonra İstanbul'u koruyacak hiçbir şey yapamamışlardı. Bunu çok iyi bildiğinden dolayı Sultan II. Mehmet Han Macarlardan Urban Usta'yı getirterek yeni topun yapılmasına başlandı. Bu top ise Şahi topuydu. Menzili 1 kilometre olan Şahi topu İstanbul surlarını dövecek kadar büyük bir toptu. Nihayetinde Sultan 200.000 ya da 300.000 civarı büyük bir ordu ve toplarını yanına alarak alimler ve paşalarla birlikte Konstantiniyye surları önüne gelmiş ve İstanbul kuşatması başlamış olmuştu. Takvimler 6 Nisan 1453'ü gösterdiğinde Osmanlı ordusu İstanbul surları önüne gelmişti. Sultan II. Mehmet Han, Doğu Roma İmparatoru 11. Konstantinos'a İstanbul'un savaşsız bir şekilde verilmesini ve Hristiyanların güvenle gitmesini söylemişti. Fakat Doğu Roma İmparatoru bu teklifi reddedince II. Mehmet İstanbul surlarının dövülmesini emretti. Sultanın verdiği emir üzerine askerler İstanbul surlarını dövmeye başladılar. Şahi topları ve diğer toplar İstanbul surlarını öyle dövüyordu ki şehirde tahribata yol açıyordu. Fakat Doğu Romalılar bu surları tamir ediyordu. Daha sonrasında Osmanlılar burçlarla gelerek İstanbul surlarının önünde büyük bir vahşet olayıyla karşılaştılar. Osmanlılarda Şahi topu olduğu gibi Rumlarda da Rum ateşi denilen bir silah vardı ve bu silah kolayca her şeyi yakıp geçebiliyordu. 21 Nisan 1453'te Ceneviz orduları İstanbul'a kadar gelmişlerdi. Onları Osmanlı ordusu denizcisi olan Baldaoğlu Süleyman Bey karşılamıştı. Fakat yapılan deniz savaşında Osmanlı ordusu mağlup olmuştu. Bu savaşı yakından izleyen Sultan II. Mehmet çok sinirlenmiş ve atını denize sürdüğü rivayet edilmişti. Atını denize sürer sürmez tarihe geçecek sözlerden birini daha eklemiş oldu. Bre,
Bizans yardım görmemeli. Doğu Roma'da sevinç, Osmanlı'da üzüntülere meydan olmasından dolayı Baltaoğlu Süleyman Bey görevden alındı ve onun yerine Hamza Bey geçirildi. Ayrıca Sultan II. Mehmet Han, Baltaoğlu Süleyman Bey'e 100 sopa cezası vermişti. 22 Nisan 1453'te Osmanlı ordusu Haliç'e gelmiş ve gemileri karadan yürütmeye başlamıştı. Ayrıca Osmanlı ordusu geçmesin diye kapatılan Haliç zinciri o gün kırılarak geçilmişti. 22 Nisan 1453'ten sonra Doğu Roma'nın her şeyi değişmiş, onların kutsal saydığı bir şey olan Meryem Ana o gün surlardan düşerek parça parça ayrılmıştı. Ayrıca topların atışından dolayı Topkapı Burcu yıkılmıştı. Hem Meryem Ana'nın yıkılışı hem de Topkapı Burcu'nun yıkılması Roma'nın sonunu getirmişti. İstanbul'un kuşatılmasına az kala Sultan II. Mehmet ve ordusu sabah namazını kılmıştı. Amin yapılırken bir kişinin ağlamaklı bir sesle amin dediği duyuldu. Sultan II. Mehmet bu kişinin kim olduğunu sorunca bu kişinin Ulubatlı Hasan adında bir kişi olduğunu öğrenmişti. Ulubatlı Hasan İstanbul'un fethinde surlara sancağı diken kişiydi. Sabah namazının ardından 2 rekatta namaz kılan Sultan II. Mehmet Han kılıcını çekerek havaya kaldırmış ve Osmanlı ordusunu hücuma geçirmişti. Osmanlı ordusunun bu hücumu başarılı olmuş ve Doğu Roma surların gerisine çekilmişti. Bu sırada Ulubatlı Hasan surlara bayrak dikerek canını feda etmişti. Artık İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethi gerçekleşiyordu. İstanbul'un fethi İslam dünyasında büyük coşku ve kutlamalara neden olurken Hristiyan dünyasında büyük bir korkuya sebep olmuştur. Bu kuşatmada Doğu Roma İmparatoru 11. Konstantinos Dragazes ve komutan Justiniani ölmüştü.